This is Sparta! Savaş denilince aklınıza ilk ne geliyor? Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş. 2500 yıl önce ortaya çıkan bir savaş bunların hepsinin başlangıcıydı. Evet, Peloponnes Savaşı'ndan bahsediyorum. Sovyet Rusya'ya benzeyen Sparta ve ABD'ye benzeyen Atina arasında yaşanan bu savaş günümüzde uluslararası ilişkiler derslerinde okutulmaya devam ediyor. Sparta Sovyetlere benziyordu çünkü totaliter bir rejime sahipti. Diğer devletler bize benzemeli, bizim gibi bir sisteme sahip olmalı. Aksi halde onlara güvenemeyiz felsefesini benimsemişlerdi. Askeri düzen hayatın bir parçasıydı ve hayat pek de eğlenceli değildi. Kurallar sıkıydı, kölelik ise çok yaygındı. Atina ise tıpkı ABD gibiydi çünkü demokrasi hakimdi. Daha yayılmacı ve emperyalist bir politika benimsemişti. Ticaret bu şehir devletinin vazgeçilmeziydi. Bilim, sanat ve eğlence anlamında daha rahat hareket edilebiliyordu. Ortamın böyle bir özetini yaptıktan sonra gelelim dünyanın en meşhur savaşlarından birinin nasıl başladığına. Antik Yunanistan güçlü bir merkezi otorite olmaksızın şehir devletleri yani polislerle yönetiliyordu. Sparta askeri üstünlüğünün de etkisiyle şehir devletlerinin en güçlüsüydü. Ama güç her zaman istikrarlı şekilde sürdürülemedi. Sparta'nın da bir rakibi çıktı. Bu rakip hepimizin çok iyi bildiği, filozofların evi, batılı tarih yazımına göre uygarlığın doğduğu yer olan Atina'ydı. Aslında başta tüm şehir devletlerinin ortak bir rakibi vardı. Persler. Atina ve Sparta da bu ortak düşman karşısında müttefik oldular. Bir dizi savaşın ardından Persleri yenmeyi başardılar. Ama asıl sorun bundan sonra kendi aralarında başlayacaktı. Atina, antik dünyanın en büyük güç merkezlerinden biri olarak sivrilmeye başladı. Sparta bu durumdan memnun değildi. Atina'nın güçlenmesi demek, Yunanistan'daki tüm güç dengelerinin değişmesi anlamına geliyordu. Bu arada Atina, Sparta ve diğer polisler üzerinde otoritesini kabul ettirmenin yollarını arıyordu. İki tarafında müttefikleri vardı. Sparta, Peloponnes, Atina ise Delos Birliği'nin güçlü polisleriydi. Atina'nın diğer Yunan kentleri aleyhine güçlenmesi, bu kentlerin bağımsızlığı açısından ciddi bir tehdit demekti. Tüm bunların yanında ekonomik çıkarlar da eklendiğinde iki şehir devleti arasındaki savaş için bir kıvılcım yeterliydi. Bu kıvılcım Perikles önderliğinde ateşlendi. Tıpkı 1871 yılında Bismarck'ın Almanya'yı Prusya önderliğinde birleştirip Fransa'yı yenilgiye uğratması ve Birinci Dünya Savaşı'na giden süreci başlatması gibi Perikles'in Sparta'ya karşı Delos Birliği'ni toplayıp Korintos'ta kazandığı zaferler Peloponnes Savaşı'na yol açtı. Milattan önce 460-445 yılları arasında yaşanan ve pek de büyük ölçekli olmayan çatışmalardan kesin bir sonuç alınamadı. Bir barış anlaşmasıyla çatışmalar sona erdi. Atina ve Sparta kendi etki alanları dışına çıkmama ve birbirlerinin işlerine karışmama kararı aldılar. Ama Sparta'nın önderlik ettiği Peloponnes Birliği bu durumdan hiç de memnun değildi. Sparta'nın liderlik vasfına sahip olmadığını düşünmeye başladılar. Milattan önce 440'ta Atina önderliğindeki Delos Birliği'nde bazı isyanlar oldu. Korintos bunu fırsat bilerek Spartalıları Atinalılara karşı savaşmaya teşvik etti. Konuyu tartışmak için bir araya geldiklerinde Sparta savaşı reddetti. Ona göre böyle bir savaş Atina'nın daha da güçlenmesine zemin hazırlayabilirdi. Bu toplantı sırasında Korintosluların Sparta ve Atina'yı karşılaştırarak yaptığı tespitler emperyalist ve statükocu düşünce arasındaki farkları açıklar gibiydi. Korintoslular şöyle diyordu: Atinalılar yenilikten çok hoşlanırlar. Hemen karar alıp hızlıca harekete geçerler. Sizse bir konuda anlaşsanız bile harekete geçmekte yavaş kalırsınız. Atinalılar en büyük zorlukların içindeyken bile umutlu bir şekilde beklerler. Ama siz kesin olan şeylerden bile kuşku duyarsınız. Zaten bir sıkıntı içine düştüğünüzde de kurtulamayacağınıza karar verirsiniz. Atinalılar bilmedikleri yerlerde dolaşmaktan çok hoşlanırlar. Sizlerin ise en çok sevdiği şey evinizde oturmaktır. Bir kenti ele geçirdikleri zaman mümkün olduğunca toprak kazanmaya çalışırlar. Yolculuklarının amacı hep bir kazanç sağlamaktır. Ama siz evinizden çıktığınızda elinizdekini kaybetmemenin yeterli olduğunu düşünürsünüz. Atina ve Sparta arasındaki anlaşmazlık devam etti ve Korintos'un kolonisi olan Korfu, Atina'dan kendilerine yardım etmesini istedi. Korfu, Atina ve Sparta arasında savaşın kaçınılmaz olduğunu savundu ve sonuç olarak Atina, savaşta Sparta'ya karşı kendini savunmak için Korfu ile ittifak kurdu. Daha sonra Atina, Delos Deniz Birliği üyesi olan Potidaia'yı kuşattı. Korintos, Potidaia'nın Delos Birliği'nden çıkmasına yardımcı oldu. Buna misilleme olarak da Atina, Sparta'nın başını çektiği Peloponnes Birliği'nin üyelerinden Megara'ya ticari ambargo koydu.
Sparta ise her harekette Atina'nın karşısında yer alıyordu. Çünkü Atina'nın saldırgan tutumuna maruz kalan kentler Sparta'nın önderlik ettiği Peloponez Birliği'nin üyeleriydi. Sonunda Sparta fiilen harekete geçti ve Atina ile görüşmelere başladı. Ama bir sonuç alınamadı ve M.Ö. 431 yılında savaş başladı. 27 yıl boyunca bir dizi savaş ve zaman zaman imzalanan kısa süreli barış anlaşmaları ile devam eden süreç M.Ö. 404'te Sparta'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Atina içinse Peloponnes Savaşı, bilim ve sanatın zirveye çıktığı altın çağın sonu olmuş, siyasi ve ekonomik anlamda büyük bir yıkım getirmişti. Savaşın sonunda demokrasinin hakim olduğu Atina'da yönetim değişti ve 30 tiranlar denilen dönem başladı. Spartalılar her ne kadar bu mücadeleden zaferle çıkmış olsalar da onların da hakimiyeti kalıcı olmadı. Bu durumda iki Yunan şehir devleti de savaştan galip ayrılmış gibi görünmüyor. O halde kimdi bu savaşın asıl kazananı? Elbette Persler. Zamanında kendisini yenen Yunan şehir devletleri birbirleriyle didişirken Persler M.Ö. 480'lerde kaybettikleri Batı Anadolu topraklarını geri aldı. Atinalı tarihçi Tukidides'e göre iki şehir devleti arasında zaten savaş kaçınılmazdı. Eserinde savaş Atina gücünün büyümesinin ve doyumsuz genişleme talebinin ve bunun Sparta'da uyandırdığı korkunun kaçınılmaz sonucuydu diyordu. Tukidides'in bakış açısına göre siyaset bir devletin güçlenmesi ve diğer güçlü devletlere meydan okumaya başlamasıydı. Bu yükselen gücün size saldırmasını önlemek, çıkarlarınızı ve ulusal güvenliğinizi korumaya çalışmak önleyici savaş demek oluyordu. Bu durumda en basit haliyle Sparta'nın Atina'nın yükselişinden korkması Peloponnes Savaşı'nın nedeniydi. Peki savaş gerçekten de kaçınılmaz mıydı? Bir devlet diğerinden korunmak için gücünü arttırırken aynı zamanda diğer devleti de tehdit ediyordu. Bu durumda diğer devlet de kendi gücünü artırma yoluna gidiyor, böylece emniyetsiz bir ortam oluşuyordu. Bu durumda iki devlet de oturup savaşmayacakları konusunda anlaşabilirdi. Ama gerçekten birbirlerine güvenebilirler miydi? Sparta veya Atina anlaşmayı bozup önemli bir yeri ele geçirerek üstünlük elde etse ne olacaktı? Tutsak ikilemiyle de açıklayabileceğimiz bu anlayışa göre evet, o şartlarda savaş kaçınılmaz görünüyordu. Ama artık Tukidides'in eserinde belirttiklerinden çok daha farklı görüşler mevcut. Yıllar geçtikçe tarihçi Tukidides'in görüşlerini eleştiren makaleler ve araştırmalar yayınlanmaya devam ediyor. İnsan faktörünün, ekonomik, teknolojik ve siyasi değişimlerin uluslararası ilişkilerde bu karamsar ve savaşçı bakış açısını yok edeceğine dair görüşler oldukça fazla. Savaş denilince aklınıza ilk ne geliyor? Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş. 2500 yıl önce ortaya çıkan bir savaş bunların hepsinin başlangıcıydı. Evet, Peloponnes Savaşı'ndan bahsediyorum.